1400'lü yılların ortasında Floransa'da bir adam, kimilerine göre bir dahi, kimilerine göre ise saplantılı bir münzevi olarak tanımlanırdı. O adamın fırçası, resim düzlemini derinlikle dönüştürürken, ruhu, zamanın ve insan ilişkilerinin dışında yalnız bir mücadele içindeydi. Paolo Uccello'dan söz ediyoruz. Bu videoda, Uccello'nun sanatına hem teknik hem duygusal bir yolculukla yaklaşıyoruz. Kişisel takıntılarından dolayı perspektifi evrimleştirmesine, savaşın geometriyle resmedilişine, gecenin gölgelerinden sessiz bir ustalığa doğru ilerliyoruz. Paolo Di Dono, bilinen ismiyle Paolo Uccello, 1397'de Floransa'da doğdu. Babası bir berberdi. Sanat dünyasından gelmeyen sıradan bir aileydi. Ama genç Paolo'nun doğayla ilişkisinde tuhaf bir dikkat vardı. Uccello, yani kuş lakabı, yalnızca hayvanlara duyduğu sevgiyle değil, onları gözlemleyişindeki titizlikle de ilişkiliydi. Uccello, erken yaşta ressam Lorenzo Ghiberti'nin atölyesine girdi. Ghiberti, Floransa vaftizhanesinin meşhur bronz kapılarını yapan heykeltıraştı. Paolo, burada hem figür hem de mekan duygusu üzerine çalıştı. Ancak onu diğerlerinden ayıran, nesneleri düzenleme biçimindeki takıntılarıydı. Genç yaşta perspektifin geometrik yapısını sezmiş gibiydi. Lineer perspektifin Floransa'da sanatı nasıl dönüştürdüğünü artık biliyoruz. Brunelleschi'nin geliştirdiği bu sistem, Alberti'nin yazılarıyla teoriye döküldü. Ama Uccello, bu yeni görsel dili yalnızca araç olarak değil, neredeyse bir amaç haline getirdi. Vasari, Uccello'nun geceleri sabahlara kadar, tek bir figürün gölgesini defalarca ölçüp yeniden çizdiğini aktarır. Perspektif, onun için sahneyi düzenlemekten ibaret değildi. Her çizgi, her nokta, her derinlik onun dünyasında neredeyse obsesif bir düzenin parçasıydı. Yine Vasari'nin aktardığına göre, geceleri geometriyle uğraşır. Karısının yatağa gelsene sözlerine, perspektif bana huzur vermiyor diye cevap verirmiş. Bu cümleler, yalnızca mizahi bir anekdot değil, aynı zamanda onun sanatla olan içsel mücadelesini özetler. Bu takıntısı, onu hem sanat tarihine soktu, hem de çağdaşlarından ayırdı. Çünkü Uccello'nun amacı bir anlatı kurmak değil, görsel bir sistem yaratmaktı. Perspektifi yalnızca bir araç olarak kullanan sanatçıların aksine, o perspektifin kendisini resmetti. Bu nedenle Uccello'da içerik genellikle donuktur. Figürler hareketsiz, duygudan yoksundur. Çünkü onlar anlatının değil, geometrinin parçalarıdır. Uccello'nun perspektife olan ilgisi, sadece bilimsel bir meraktan ibaret değildi. Onun için, neredeyse metafizik bir düzleme açılan kapıydı. Perspektifi, doğa, düzen ve tanrı fikrini birleştiren bir sistemin parçası olarak görüyordu. Rönesans'ın diğer ustaları gibi mimariyle ilintili bir mekan düzeni kurmaktan öte, Uccello, derinliğin içinde kaybolmayı tercih etti. En iyi bilinen eseri olan San Romano Savaşı üçlemesinde, savaşın kaosu yerine, düzenin geometrisini ön plana çıkarır. Savaşın kendisi arka planda gibidir. Her şey perspektifin didaktik bir sunumuna kurban edilmiş gibi. Savaş alanı, düşen mızraklar, at cesetleri, savaşçılar, hepsi belirli bir geometrik düzene göre yerleştirilmiş. Özellikle yere düşen silahlar, perspektif çizgilerinin dramatik bir uzantısıdır. Yani savaş, zeminde değil, çizgide yaşanır. Neredeyse bir satranç tahtasına bakar gibiyizdir. 3 parçadan oluşan bu seri, günümüzde 3 farklı şehirde, Londra, Paris ve Floransa'da bulunmakta. Eser, Niccolo da Tolentino komutasındaki Floransa ordusunun Siena'ya karşı kazandığı zaferi anlatır. Fakat bu paneller, bir savaşın dinamikliğini değil, bir anın sabitlenmiş halini gösterir. Uccello burada savaşın kaotik doğasını değil, onun mekansal çözümlemesini yapar. Atlar soyutlanmış, savaşçılar neredeyse manken gibidir. Çünkü Uccello, olayın anlamındansa, görüntünün düzenine odaklanır. Figürlerin yüz ifadeleri yoktur. Duygular belirsizdir. Rönesans'ın insani detaylarla dolu anlatılarına karşılık, Uccello'nun panelleri neredeyse soyutlama gibidir. Ve belki de bu yüzden,
dönemin bazı eleştirmenleri tarafından soğuk ya da insanlıktan uzak bulunur. Bu üslup, bazı sanat tarihçilerine göre proto-kübist bir yaklaşımdır. Örneğin, Ernst Gombrich, bu panelleri bir modernist bakışın öncülü olarak değerlendirir. Paolo Uccello, yaşadığı dönemin dönüşüm sancısını zihninde taşır. Bir yandan gotik mirasın izleriyle bezeli figürleri, diğer yanda yeni Rönesans'ın mekansal gerçekliği arasında sıkışmıştır. Örneğin, St. George ve Dragon adlı eserinde dramatik gotik anlatım net bir biçimde hissedilir. Ancak bu anlatım, Rönesans'ın bir mekansal düzeniyle çevrelenmiştir. Ufuk çizgisi, mimari elemanlar ve figürlerin yerleşimi kusursuz bir şekilde perspektife dayanır. Bu iki tarzın çatışması, onun sanatında sürekli bir gerilim yaratır. Uccello'nun gotiğe duyduğu bağlılık, onun insani ifade ve hareket konusundaki sınırlılığını da beraberinde getirir. Bu da çağdaşlarıyla kıyaslandığında, onun neden daha az dikkat çektiğini açıklar. Ama aynı zamanda bu gerilim, Uccello'nun eşsizliğini de oluşturur. Paolo Uccello, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde toplumdan iyice uzaklaşır. Perspektife olan tutkusu, onu hem teknik bir öncüye hem de sosyal bir yabancıya dönüştürür. Günümüzden bakıldığında yalnızlık, bir sanatçı arketipi olarak görünebilir. Fakat Uccello için bu durum hayli somuttu. Vasari, Uccello'nun insanlarla çok az konuştuğunu, geceleri çalıştığını ve bazen haftalarca evinden dışarı çıkmadığını anlatır. Onunla ilgili en dikkat çekici anlatılardan biri, Floransa'da bir dönem ona çok az sipariş verilmesiyle ilgilidir. Çünkü eserleri, müşterilerin duygusal beklentilerini karşılamaktan uzaklaşır. Acaba, Uccello'nun yalnızlığı, sadece karakter meselesi mi, yoksa dönemin sanatsal iklimiyle ilgili bir çelişkinin yansıması mıydı? Uccello, Alberti'nin teorik yazılarıyla gelişen Rönesans rasyonalizminin dışında, neredeyse obsesif bir şekilde bireysel bir geometri inşa eder. Onun için doğru bakış açısı, yalnızca teknik değil, bir tür varoluş biçimidir. Belki de bu yüzden siparişler azaldıkça, yalnızlığı arttı. Yalnızlığı arttıkça da, sanatı daha soyutlaştı. Ortaçağ skolastiğinden Rönesans hümanizmine geçiş, toplumsal ve kültürel çelişki yaratmıştır. Belli ki, Uccello'nun tanrısal düzen arayışı, bu noktada kendi sanatsal çelişkisini doğurmak zorunda bırakmıştır. Sanat tarihçisi Panofski'ye göre, Uccello'nun perspektifi, dünyayı düzenlemek değil, evreni anlamlandırmak için kullanılmıştır. Paolo Uccello'nun çağdaşı olan Fra Angelico, Filippo Lippi veya Masaccio onun kadar deneysel değildi. Ama dönemlerinde daha çok takdir gördüler. Uccello ise, ölümünden sonra uzun süre unutulmuş, ancak 19. yüzyılda pre-Rafaelistler ve modernist sanatçılar tarafından yeniden keşfedilmiştir. Özellikle kübist sanatçılar, başta George Braque ve Pablo Picasso, onun mekanı parçalayarak yeniden inşa etme çabasını erken bir öncü olarak benimsediler. Hatta bazı sanat tarihçileri, Uccello'yu proto-kübist olarak tanımlar. Bugün, Uccello'nun perspektifi sadece teknik bir ilerleme olarak değil, anlatının doğasını değiştiren bir kırılma noktası olarak görülür. Onun çalışmaları, yalnızca neyin gösterildiğini değil, nasıl gösterildiğini sorgulayan dönemin habercisidir. Paolo Uccello, büyük ustalar arasında değil, büyük arayışlar arasında yer alır. Onun sanatı hikaye anlatmaz, mekanı kurar. Rönesans'ın ideal figürlerinden, kutsal anlatılarından çok, düzlemlerle ilgilenir. Perspektifi yalnızca bir teknik değil, dünyayı anlama biçimi olarak görür. Eserlerinde geometri hüküm sürer. Belki de bu yüzden, geceleri kalkıp karanlıkta geometri çalışırdı. Çünkü onun için resim yapmak, dünyayı düzene sokmaktı. Bir savaş sahnesi değil, bir geometri problemi çözmekti. Uccello, yaşadığı dönemin yıldızı olmadı. Ama bugün, onun çizgilerinin ardında gördüğümüz o yoğunluk, sanat tarihine yeni bir bakış sunuyor. Çünkü bazı sanatçılar devrim yapmaz. Fakat onları izleyerek devrim yapacak olanlara yol açar. Uccello, kimi zaman soğuk,
Kimi zaman büyüleyici ama her zaman aykırı.